Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için bu yaza damgasını vuracak şahane bir tatlı tarifi hazırladım. Büyük küçük herkesin severek yiyeceği dondurma lezzetinde çok da pratik bir tatlı tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın krem şantisini hazırlamakla tarifime başlıyorum. Bunun için 2 bardak sütümü kasemin içerisine döktüm. Ardından üzerine 2 pakette krem şanti döküyorum. Lütfen sizler süt miktarını kullandığınız marka krem şantinin üzerinde yazan miktarlara göre ekleyin. Şimdi mikserle krem şantimi güzelce çırparak koyu bir kıvam elde ediyorum. Bu arada kullandığınız sütün de mutlaka soğuk olmasına özen gösterin. Bu şekilde krem şantimi hazırladım. Şimdi de içerisine kakaolu bisküvi ekleyeceğim. Bisküvileri şöyle elimle parçalayarak krem şantimin içerisine ekliyorum. Ben bu tarifimde hem kakaolu hem de yulaflı bisküviler kullandım. Sizler de hangisini seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Bu aşamada yine doğranmış muzlarımı ve doğranmış çileklerimi üzerine ilave ediyorum. Burada da 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatam var. Çikolatalarımı da üzerine ilave edip güzelce hepsini bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerin detaylı bilgisini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Tatlı karışımımın içerisinde bu aşamada yulaflı bisküvileri de ekledim. Yine çok küçük olmayacak şekilde iri parçalar halinde elimle kopararak karışımın içerisine ekleyerek sonrasında spatula ile güzelce bir karıştırdım. Evet, herhangi bir ocak ya da fırın gerektirmeden pratik bir şekilde tatlımızı hazırlamış olduk. Ben bugün tatlımı 28'e 28 kare bir borcam içerisinde hazırlayacağım. Öncesinde borcamın içerisinde şöyle 1 çay bardağı kadar sütüm var. 3-4 yemek kaşığı kadar süt dökerek alt tabanını biraz böyle ıslatıyorum. Bu alt tabanına yine kakaolu bisküvileri dizeceğim. Kakaolu bisküvilerimiz kaymasın diye öncesinde altını sütle ıslattım. Bu arada sizler seviyorsanız eğer sütünüzün içerisine biraz granül kahve de ekleyebilirsiniz. Evet, borcamın taban kısmının her yerini kaplayacak şekilde kakaolu bisküvilerimi dizdim. Şimdi kenarda kalan 1 çay bardağı ılık sütümle tekrar kakaolu bisküvilerimin üzerini güzelce bir ıslatıyorum. Bir kaşık yardımıyla bisküvilerin her yerine gelecek şekilde ılık sütümü dökerek kakaolu bisküvilerimi ıslatıyorum. Evet, kakaolu bisküvilerin her yerini güzelce ıslattıktan sonra şimdi de kenarda hazırlamış olduğum krem şantili karışımı kakaolu bisküvilerin üzerine güzelce döküyorum ve sonrasında spatula ile her yerine gelecek şekilde böyle biraz da bastırarak güzelce yayıyorum. Bugün hazırlamış olduğumuz bu pratik tatlı yaz aylarında içinizi ferahlatacak çok da güzel, lezzetli bir tatlı oluyor. Dilerseniz içerisine sevdiğiniz başka meyveler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Evet, krem şantili karışımı borcama güzelce yaydıktan sonra bu şekilde bir streç film kapatarak buzdolabının dondurucu kısmına biraz böyle soğuyup donması için kaldırıyorum. Bu arada biz de üzeri için bir ganaj hazırlayacağız. Sıvı kremamı tavamın içerisine döküyorum. 1 paket sıvı krema kullandım. Sonrasında kremamı ocağımın üzerine alıyorum ve ocak üzerinde kremamı kaynatmadan, yalnız bu konuya dikkat edelim, kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece kremamızı ısıtıyoruz. Isıtarak sonrasında da üzerine çikolata ilave edeceğiz ve bu şekilde bir ganaj hazırlayacağız. Ben ganaj içerisinde biraz sütlü çikolata, biraz da bitter çikolata kullandım. Bu şekilde ısıtmış olduğum sıvı kremanın içerisine çikolatalarımı ekliyorum. Sıvı kremamız sıcak olduğu için çikolata içerisinde kolaylıkla eriyecektir. Şöyle sürekli karıştırarak sıvı krema içerisindeki çikolatanın güzelce erimesini sağlayalım ve sonrasında bu hazırlamış olduğumuz ganajı dondurucuda soğuyan tatlımızın üzerine dökelim.
Evet, videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, dondurucuda soğutmuş olduğum tatlımı çıkardım. Öncesinde neden soğutuyoruz onu da açıklamak isterim. Ganajı eğer soğutmadan tatlıyı üzerine dökerseniz üzerinde böyle yaydığınız zaman beyaz tabaka halinde krem şanti üstüne çıkacaktır. Bu şekilde biraz buzlukta dondurursanız eğer hem ganajı tatlınızın üzerine yaymak kolay olacaktır hem de çirkin bir görüntü ortaya çıkmayacaktır. Aksi halde krem şanti ile ganaj karışacak, böyle beyazlı siyahlı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bu arada sıvı kremayla hazırlamış olduğunuz bu ganajı tüm tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ganajımı tatlımın her yerine gelecek şekilde yaydım. Şimdi tekrar dondurucuya kaldırıyorum. Bu tatlıyı bu şekilde hazırlayarak dondurucu kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde de çıkartıp ikram edebilirsiniz. Evet, tatlımın 2 saat kadar buzlukta beklemiş halini şu an sizlerle paylaşıyorum. Videomun ilerleyen kısmında da bir gün beklemiş halini paylaşacağım. Üzerini dilediğiniz gibi süsledikten sonra tatlınızı servise hazır hale getirebilirsiniz. Benim her yaz yaptığım, çocuklarımın ve gelen misafirlerimin de severek yediği, böyle içinizi ferahlatan dondurma lezzetinde çok da pratik bir tatlı tarifi oluyor. Yazın dondurucu kısmından eksik etmediğim bir tatlı. Bugün sizlerle de bu tatlımın tarifini paylaşmak istedim. Evet, servis tabağına alarak size tatlımın iç yapısını da göstermek istiyorum. Böyle soğuk pasta lezzetinde çok da güzel bir tatlı oluyor. Şimdi de size tatlımın bir gece dondurucuda beklemiş son halini göstermek istiyorum. Benim favori sevdiğim hali bu hali. Çünkü böyle dondurucuda bekleyip içindeki meyveleri de buzlu buzlu olunca yemesi ayrı bir keyifli oluyor. Sizler de bu tatlınızı dondurucuda en az 5-6 saat kadar beklettikten sonra servise hazır hale getirebilirsiniz. Evet, bugün sizler için büyük küçük herkesin severek yiyeceği çok lezzetli ve pratik bir tatlı tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.